Bugün bir savaş olduğunu düşünün. Bu savaşın yaklaşık 10 yıl sürdüğünü, tüm dünyada tam 500 milyon kişinin bu savaşta öldüğünü düşünün. En az 1 milyar kişinin yaralandığını ve psikolojik rahatsızlıklar da dahil olmak üzere savaş sonrasında artık hayata karışamayacak 2-3 milyar insanı bıraktığını düşünün. Dünyadaki şehirlerin yerle bir olduğunu, yüz milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü düşünün. İşte bugünün Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 dünyasına göre böyle bir tablonun ardından ortaya çıktı. O zaman itibariyle 2,5 milyar kişi civarında olan dünya nüfusunun büyük bölümü 2 tane dünya savaşına girmiş. Bu savaşlarda toplamda dolaylı etkilerle beraber 100 milyonun üzerinde insan ölmüştü. Çok daha fazlası ya yaralı durumundaydı ya da savaşın etkilerini üzerinde taşıyordu. Şehirler atom bombası da dahil olmak üzere çok sayıda bombayla yerle bir edilmişti ve 10 milyonlarca insan yerinden edilmiş durumdaydı. İşte böylesi bir enkazın getirdiği acı, üzüntü ve utancın haricinde çok da önemli bazı dersler olmuştu. Bu derslerden en önemlilerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, bir daha bu kadar genişleyecek. Yani hiçbir aktörün, en büyüklerinin bile önünü alamayacağı kadar çok aktörün girdiği ve çok büyük bir alanı genişleyecek düzeydeki bir çatışmayı önleyecek bir mekanizmanın kurulmasının gerekliliği oldu. Çünkü bir anlaşmazlığı, bir çatışmayı büyümeden çözmek, en azından dondurmak daha kolaydı. Çünkü bunu zorlayabilecek kadar güce erişebiliyordunuz. Ancak küresel düzeye erişecek kadar genişlemiş olan bir savaş, özellikle de onu durdurabilecek güce sahip olan devletlerin de gireceği kadar büyük, genişlemiş bir savaş bir kere başladığında artık bizi insanlığımızdan utandırana kadar durdurulamıyordu. İşte bu nedenle insanoğlunun yapmak istediği herhangi bir şeyi veya her şeyi yapabilmesinin bir ön şartı olarak öncelikle uluslararası barış ve istikrarın olması gerektiğinin anlaşılmasından hareketle yeni bir uluslararası örgütün temelleri daha 2. Dünya Savaşı devam ederken atılmaya başladı. Ve daha önceki denemelerin aksine bu kez örgütün kuruluşunda çok temel bazı hususlara dikkat edilmiş alınan derslerle beraber ve örgütün kuruluş amacı ve işleyiş şekli de buna göre şekillendirilmişti. Ve burada daha önceki denemeler cümleme dikkat çekmek isterim. Çünkü daha önceki Milletler Cemiyeti videosunda da ayrıntısıyla anlattığım üzere 1. Dünya Savaşı sonrasında kurulan örgüt olan Milletler Cemiyeti kuruluş ve işleyiş mantığında öylesine önemli hatalar vardı ki bu örgüt 2. Dünya Savaşı'nın çıkışını engelleyememişti. Ve bu örgütün başarısızlığından alınan dersler çok önemli olmuştu. Nitekim 10 milyonlarca canın kaybıyla alınan bu dersin sonucunda Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturacak unsurlar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu unsurların ilki kurulacak sistemin işleyişiyle ilgiliydi. Başarısız olan Milletler Cemiyeti savaş sonrasında nasıl bir sistem kurulacağı konusunda uzlaşı sağlayamamış. Bu nedenle birçok güçlü aktör sistemin dışında kalmış ve bu nedenle kurulan sistem yeterince güçle desteklenemez hale gelmişti. Öyle olunca da artık bir süre sonra işgaller başlamaya, yani sisteme meydan okuyacak hamleler gerçekleşmeye başlayınca da o hamleleri durdurabilecek kadar bir güç ortaya çıkmamıştı. Böylesi bir durumda savaşı önleyecek bir üst mekanizmanın işe yaramadığı görülünce bu sefer herkes kendi kendini korumaya çalışmış, silahlanma yarışı tekrar başlamış ve 2. Dünya Savaşı'na giden yolun önü açılmış ve zaten nitekim sonunda da bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. İşte Birleşmiş Milletler'in birincil işi birbirinden farklı çıkarları, hatta ideolojileri olan devletleri yeni bir sistem kurmak konusunda uzlaştırmak olmuştu. Her ne kadar 2 tane büyük savaşın yarattığı muazzam yıkım, bütün devletlerin ortak bir kurumda bir araya gelmesini sağlayacak zemini zaten yaratmışsa da bunu kalıcı kılan asıl aktör, ulaşılabilir bir hedefler piramidinin yaratılabilmesi olmuştu. İlk ve asıl hedef bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önlemek olarak belirlendi. Tüm devletlerin uyum içinde yaşamasını sağlayacak bir dünya düzenini kurmanın mevcut şartlar içerisinde mümkün olmadığını 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkış süreci herkese göstermişti. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda hedef dünya barışını getirecek bir ideale ulaşmaktan ziyade anlaşmazlıkların gelişmesini, genişlemesini önleyecek bir mekanizmayı kurmak ve böylece nihayetinde de bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önlemek temelindeki bir mekanizma kurmak üzerine olmuştu. Bu mantığı Churchill, Birleşmiş Milletler dünyaya cenneti getirmek için değil, dünyayı cehennemden korumak için kurulmuştur diyerek özetleyecektir. Tabii ki böyle bir mekanizmanın oluşması için önce 2. Dünya Savaşı'nın kazananlarının büyük güçlerinin rızasını, yani uzlaşısını almak gerekiyordu. Bu
Güvenlik Konseyi mekanizması ile çözüldü. 15 üyeli bir konsey oluşturuldu ve ABD, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği, şimdi Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'e hem daimi üyelik hem de veto hakkı verildi. Bu mekanizma, özellikle de veto mekanizması, çok farklı çıkarların temsil edildiği bir konseyde tabii ki karar alma süreçlerini oldukça zorlaştırıyordu. Hatta bazen tıkıyordu. Çünkü veto yetkisinin kullanıldığı bir noktada sistem rahatlıkla tıkanabilirdi ve zaten BM tarihi boyunca baktığımız gibi defalarca tıkandı da. Ama bu mekanizma aynı zamanda herhangi bir uluslararası sorunda bu büyük güçlerin rızası olmadan herhangi bir sorunun genişlemesini de önlüyordu. Tam da Churchill'in dediği gibi, evet, böylesi bir mekanizmada zaten cennetin gelmesi pek mümkün değildi ama cehennemin kapılarını da tutuyordu. Bütün bunlar şunu anlatıyordu: çıkarları uzlaştırma temelinde bir uluslararası ilişkiler inşasında kaçınılmaz olarak düzen adaletten önce gelecekti. Tabii bu, yani adaletin ancak düzenin imkan verdiği kadar yapılabilmesi, BM'nin uluslararası adalet ve dayanışma için çalışması gerçeğini de değiştirmedi. Ve Birleşmiş Milletler'in kendinden önceki örnek olan Milletler Cemiyeti'ne göre çok daha kapsamlı ve derinlemesine bir örgüt olarak var olabilmesini sağladı. Bu derinliği sağlayan ana unsur, krizlerin ortaya çıkış sürecinin temelinde aslında insan haklarının ihlal edilmesi gerçeğinin olduğunun bütün aktörler tarafından fark edilmesi oldu. Bu da Birleşmiş Milletler sisteminin ikinci unsurunu, yani insan haklarının temel bir norm olarak ortaya çıkmasını sağladı. Bu unsurla Birleşmiş Milletler hem hiçbir din, dil, ırk, cinsiyet arasında ayrımcılık yapılmayacağını ve insanların yaşam ve fikir gibi haklarının temel olduğunu ortaya koyuyor, hem de bunların ihlal edildiği durumlarda kendisini yetkilendirebileceğini ortaya koyuyordu. Bununla birlikte bu hakların kapsamının nereye kadar gidebileceği konusunda bir netlik de yoktu. Tam Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna paralel ilerleyen ideolojik bölünmüşlük ve soğuk savaş ortamında Batı bloğu sivil ve siyasal haklar temelinde bir insan hakları rejimini öne çıkarıp ekonomik ve sosyal hakları bütünleyici olarak görmeye başlarken Doğu bloğu ekonomik ve sosyal hakları temel alıp sivil ve siyasal hakları bütünleyici olarak gören bir insan hakları rejimi önermekteydi. Ve bu durum Birleşmiş Milletler'in en önemli ikilemlerinden birini de beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler bir yandan devletlerin eşit egemenliğini savunan ve bunu da temel koruyucusu olarak kendisini konumlayan bir örgüt olarak ortaya çıkmıştı. Yani herhangi bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun gidip diğerinin egemenliğine zarar vermeye kalkarsa bu doğrudan BM şartının ihlali olarak değerlendirilecekti ve o devlete karşı BM bütün gücüyle yaptırım uygulayacaktı. Yani devletlerin egemenliklerine müdahale etmeme Birleşmiş Milletler'in temel prensiplerinden birisiydi. Fakat diğer yandan insan hakları ulus ötesi bir olguydu. Yani farklı ülkelerin kendi egemenlikleri dahilinde koydukları kurallardan, dolayısıyla da egemenlik kullanımından bağımsız olarak evrensel olduğu kabul edilmekteydi. O halde hangi vakaların insan hakları ihlali olduğu ve müdahale edilmesi gerektiği, hangi vakaların devletlerin kendi egemenlik kullanımları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin sınırının nasıl çizileceği meselesi büyük önem kazandı. İşte Birleşmiş Milletler'in buna bulduğu yanıt, konunun Birleşmiş Milletler mekanizmalarına, özellikle de Güvenlik Konseyi'ne getirilmesi, burada karar alınması durumunda vakalara müdahil olunması şeklinde gerçekleşti. Bu da ister istemez bütün bu evrensel konuları gelip Güvenlik Konseyi'ne, yani ulusal çıkarlarını temsil eden devletlere, yani yine uluslararası ilişkilerdeki güç dengesi meselesine bağladı. Yani ortaya çıkan mekanizma ancak düzen içerisinde adaleti sağlayabilecek şekilde düzenlenmiş durumdaydı. Bununla beraber Birleşmiş Milletler'in gelişim sürecinde fark edilen bir gerçek, Birleşmiş Milletler'in diğer örneklerden kat be kat önemli ve işlevli olmasını sağladı. Her ne kadar uluslararası ilişkilerdeki sorunlar, savaş dahil hepsi siyasi olsa da siyasi meseleler aslında bir sonuçtu. Bütün bu siyasi sorunların ortaya çıkmasında uluslararası düzeydeki paylaşım sorunu, bireysel ve toplumsal düzeydeki sosyal sorunlar yatmaktaydı. Dolayısıyla
Dolayısıyla savaşları önlemenin en önemli yolu güç dengesinden de önce toplumlar arası dayanışmanın geliştirilmesinden geçiyordu. Tabii bu söylediğim Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda aslında ilk başta o kadar da önemli bir vurguya sahip değildi ama Afrika ve Asya kıtaları sömürgecilik zincirlerini kırıp bağımsız devletler olarak tarih sahnesine çıkınca bu gerçeklik önemli bir rol oynamaya başladı. Ve sonuçta bu Birleşmiş Milletleri güvenlik meselelerinin çok daha ötesine geçen kalkınmayı, çevreyi, kadını, çocuğu, nüfusu, gıdayı, mültecileri ve daha birçok alanı kapsayan bir çatı örgüte dönüştürmeyi başardı. Yani uluslararası düzeyde ilk kez buzdağının üstünü değil sadece aynı zamanda altını da hedef alan bir yapılanma ortaya çıkmış oldu. Evet, BM'nin ana işleyiş mantığını ve kuruluş mantığını özetledikten sonra asıl soruya gelebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler'in uluslararası sistemi düzenlemekte ne kadar başarılı olduğu sorusunu. Bu sorunun yanıtını size ancak 2 videoda verebildim aslında. İlk olarak Milletler Cemiyeti'nin neden başarısız olduğunu anlattım. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'e geçtim. Çünkü Birleşmiş Milletler'in başarılı veya başarısız olma değerlendirmesinin anahtarı burada. Eğer Birleşmiş Milletleri tüm devletlere etki edip aralarındaki sorunları çözecek, tıpkı ulusal devletlerimizde olduğu gibi kurallar koyup onu herkese karşı uygulayabilecek bir uluslararası mekanizma olarak görecek olursak o zaman şüphesiz ki Birleşmiş Milletleri başarısız bir örgüt olarak saymamız gerekir. Çünkü birçok vakada bildiğiniz gibi yetersiz kaldığı gibi özellikle Güvenlik Konseyi'nde bulunan büyük güçlere karşı bir yaptırım gücü de bulunmamakta. Oysa zaten daha en başta Churchill'dan alıntıladığımız gibi Birleşmiş Milletler böylesi bir yapının anarşik uluslararası ilişkilerde uygulanmasının söz konusu olmayacağı gerçeğini 2 tane dünya savaşı ile çok acı derslerle aldığı için çok daha küçük bir hedefle ortaya çıktı. Ve bu hedefin çizdiği çerçeve içerisinde buzdağının altındaki resmi ne kadar genişletebilirlerse genişletebildiler. Örneğin BM'nin önemli katkısıyla bir insan hakları rejimi geliştirildi ve bununla ilgili bir sürü norm ortaya çıktı. Bununla beraber bu normların bazı durumlarda uygulanamadığı noktalara Birleşmiş Milletler müdahale edemedi. Ya da bir vakada uygulanırken diğerinde uygulanamadı. Örneğin Libya'da kısmen uygulandı ama Suriye'de hiçbir şey yapılamadı. Ya da iklim krizi karşısında Kyoto Protokolü imzalandı ama bunu asıl uygulaması gereken ülkeler uygulamadı. Dolayısıyla çerçeveyi hep ulusal çıkarlar ve güç dengesi çizdi. Bununla beraber ulusal çıkar temelli güç dengesi bir yandan da dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların genişleyip önü alınamaz bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesini de engelledi. Bu yönüyle baktığımızda Birleşmiş Milletler dünyadaki ekonomik pastada büyük güçler arasında bir çıkar çatışması olacak kadar küçülenerek sistemi bir 3. Dünya Savaşı'ndan koruyacak gibi görünüyor. Bununla beraber eğer biraz önce bahsettiğim gibi Güvenlik Konseyi'nin o daimi üyeleri arasında bir çatışma ortaya çıkacak olursa, örneğin Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir Sovyetler Birliği ABD restleşmesi veya günümüzdeki ABD-Çin rekabetinde olduğu gibi bir gerginlik, bir çatışmaya yönelirse o zaman bunu engelleyebilecek mekanizmaya da sahip değil. Yani yine sistemi güç dengesinin izin verdiği kadarıyla düzenleyebiliyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de anarşik ortamı değiştiremeyeceği ya da bu ortamda kalıcı bir düzeni, dayanışmayı, gelir eşitliğini sağlayacağına dair herhangi bir garanti veya görünen bir şey yok. Hatta konuyu uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasından alıp dayanışma, eşitlik gibi alanlara getirdiğimizde Birleşmiş Milletler'in çok yetersiz kaldığını bile görüyoruz. Bu nedenle serimizin ilk sorusuna geri dönüp aynı soruyu bir kez daha soralım. Yani dünya barışı için gerçekten bir dünya devletine ihtiyaç var mı sorusuna. Bu soruyu serinin bir sonraki videosunda sorgulayacağız. Bu videoya ayırdığınız vakit için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.